Sevgili seyircilerim, bugün size güzel bir piyaz hazırlayacağım. Fasulye piyazı olacak. Fasulye piyazı için akşamdan fasulyeyi ıslattım. Bir gece soğuk suda bekledikten sonra fasulyelerimizi soğuk su koyup üzerine yıkadıktan sonra güzelce haşladık. Lokum gibi oluncaya kadar fasulyeyi pişiriyoruz. Pişirdikten sonra hemen bir soğuk sudan geçiriyorum. Ilıkken piyazı yapmak lazım. Fasulyeler ılıkken yaptığınızda çok lezzetli olur sevgili seyircilerim. Evet, Oktay Usta'dan fasulye piyazı tarifi gelecek şimdi sizler için. Yalnız püf noktası ince taneli, küçük taneli fasulye tercih edersek piyazımız çok lezzetli olur. Bir de parçalanmadan ama güzel pişmiş olmalı. Fasulye piyazımızda neler var? 1 su bardağı kuru haliyle sevgili seyircilerim ince taneli fasulye, 6-7 tane yeşil soğan, 2 tane domates, 2 tane yeşil biber, 2 tane haşlanmış yumurta, 1 tutam maydanoz, 2-3 çorba kaşığı elma sirkesi ve yarım limon, zeytinyağı, tuz, biraz pul biberle birlikte bol soslu enfes bir fasulye piyazı için hazır mısınız? Bismillah diyor ve başlıyoruz. Sevgili seyircilerim, fasulye piyazımız için biber, taze soğan, maydanoz, domates, incecik hepsini doğradık. Çünkü fasulye tanelerimiz küçük taneli bir fasulye tercih ettik. İsterseniz büyük taneli de olabilir. Evet, şimdi hemen 2 tane de haşlanmış yumurtayı da doğruyorum. Çok lezzetli olur. Köftenin yanında özellikle müthiş olur sevgili seyircilerim. Ya da yaz günü böyle güzel 5 çayında, yemeklerin yanında güzel şöyle fikir vermek istedim sizlere kıymetli seyircilerim. 2 tane de haşlanmış yumurtayı da doğradım. Tüm malzemelerimizi doğradıktan sonra gelir misin canım buraya? Heh. Tamam. Şimdi malzemeleri birbiriyle buluşturma anına geçiyoruz. Çok önemli bir zamana gelmiş bulunuyoruz. Doğranacaklar hepsi tamam hazır. Evet, haşlanmış ve suyu güzelce süzülmüş olan fasulyeyi karıştırma kabının için alıyorum. Sevgiyle iniyor bakın, görüyor musunuz? 1 bardak fasulye ile hazırladım. Kıymetli seyircilerim, sadece 1 bardakla malzemelerle hepsi bir araya gelince bayağı bereketlenir. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Soğanı, maydanozu, yumurtası, her bir şey içinde kıymetli seyircilerim. Gürültü çıkardığım için özür diliyorum. Evet efendim. Şimdi hemen üzerine tuzunu veriyorum. Her tuzu dahil içinde olması gerekiyor. Çünkü böyle sosuyla, lezzetiyle bütünleşmesi gerekir. Pul biber, kıymetli seyircilerim. Karabiber ister misiniz? Birazcık değirmenden karabiber kırayım mı? Biraz hafiften şöyle. Ufak bir dokunuş. Bu da tamam. Buranın üzerine şimdi zeytinyağı veriyoruz. Zeytinyağı olur, çiçek yağı olur. İkisini karıştırıp da koyabilirsiniz. Allah ne verdiyse. Bu da bak böyle damlatma usulü. Gayet az bırakıyor yağı. Bu da tamam. Evet, şimdi sıra geldi. Kıymetli seyircilerim. İçine hem limon suyu hem sirke. İkisi de olduğu zaman çok güzel oluyor. Ama tercih meselesidir. İsteyenler sadece sirke de tercih edebilirler. Sadece limon suyu da tercih edebilirsiniz. Şimdi sevgili seyircilerim, üzerine de böyle 2-3 çorba kaşığı kadar da elma sirkesi. Şifa olur inşallah yiyenlere diyor ve piyazımızı karıştırıyoruz. Yeşilliklerle birlikte servis ediyoruz. İsteyenler zeytin de koyabilirler. Güzel yakışır. Rengin güzelliğine bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize. Bu güzellikler inşallah sizlerin de sofrasında olacak sevgili seyircilerim. Birazdan sunum vakti. Köftenin yanında ne de güzel gider sevgili seyircilerim. Sizlerle köfte tarifleri paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Yanında güzel böyle
ev yapımı güzel soslu, bol soslu bakın. Limon ve içinde sirkesiyle hazırlanmış güzel bir fasulye piyazının tarifini paylaşmış bulunuyorum sevgili seyircilerim. Gayet de güzel oldu. Şifa olur inşallah yiyen seyircilerimize. Her şey sizler için. Sizler isteyin, ben hazırlamaya devam edeyim. Kıymetli seyircilerim, güzel tatlar, güzel lezzetler sizler için hazırlanıyor. Evet, buranın üzerine şimdi siyah zeytin ya da yeşil zeytin. Hangisi varsa mutfağınızda ondan yararlanabilirsiniz. Yeşil zeytin de yakışır buraya çünkü. Kıymetli seyircilerim, evet zeytin de koyduk. Bir lezzetimizin daha sonuna geldik. Yeni lezzetlerde, yeni tariflerde Allah nasip ederse yeniden buluşacağız kıymetli seyircilerim. Sizlerden ricam ve isteğim beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Oktay Usta birbirinden güzel tatları sizler için hazırlamaya devam edecek. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.